Şimdi sıfırlıyoruz. Sıfırladık ve 130 kilometre sabit hıza aldım. 130 kilometre sabit hızla ilerleyeceğiz. Yaklaşık 30 kilometrelik bir sürüşümüz olacak. 30-35 kilometrelik bir sürüş olacak. Ve 130 kilometrelik sabit hızla ne kadar tükettiğimizi göreceğiz. Otopilot bana ceza vermişti. Gişelerde biraz durduk. Aracı park ettik. Sonra tekrar otopilotu devreye aldım. Ayrıca şöyle bir uyarı verdi ben durduğumda. 4 defa daha ceza alırsam artık otopilotu kullanamayacağımı belirtti. Ama bildiğim kadarıyla onun da bir haftalığına yasaklıyor. Bir hafta sonra tekrar otopilotu kullanmaya başlayabiliyoruz. İlk kısımda 90-100 kilometre hızlar ve 110 kilometre hızla ne kadarlık bir sürüş yaptığımızı görmüştük. Şimdi bu videoda da 130 ve 120 kilometre sabit hızlarla ne kadar gidebileceğimizi göreceğiz. Şimdi 130 kilometre sabit hızla gidiyoruz ve yol sesini, rüzgar sesini ne kadar aldığını telefondaki basit uygulamalar var ya onlarla ölçeceğim. Tabii ki bu bir gösterge olmayacak. Orijinal bir alet değil bu. Ama yine de bir fikir vermesi açısından bunu paylaşacağım. Yani 67, 68, 69 desibel civarında bir yol sesi var 130 kilometre sabit hızda. Şimdi son 5 kilometreye geldik. Yol sesiyle ilgili, daha doğrusu yalıtımı ile ilgili şunu söyleyebilirim. Asfalt yolun veya bulunduğunuz yolun yapısına göre lastik yuvarlanma sesi her hızda hiç fark etmiyor. İçeriye biraz giriyor. Ama dış ses, yani lastik sesinin o yuvarlanma sesi haricindeki dışarıdaki bir ses, çalışma sesi, müzik sesi, bir başka ses, dışarıdaki sesi içeriye alması konusunda yalıtım açısından çok başarılı. Rüzgar sesi olarak da öyle. Yani şu anda 130 kilometre sabit hızla gidiyoruz. Rüzgar sesini de çok azalıyor içeri. Bence yalıtım konusunda bu açıdan başarılı. Ama zaten elektrikli araçlarda yani küçük bir müzik sesi bile açsanız o seslerin hiçbirini duymuyorsunuz. Şimdi sona doğru geldik. Bunlar kısa mesafeler. Yani 35-40 kilometrelik, 50 kilometrelik mesafeler. Bunlar tek başına tam ölçebildiğimiz tüketim hesapları elbette ki değildir. Bunu bilmekte fayda var. Sadece bir fikir olması açısından ben bunu çekiyorum. Çünkü dediğim gibi yolun topografik koşulları, rüzgar ortamı birçok şey bunu etkiliyor. 30 kilometrenin sonundaki tüketimimiz 117 kWh saat. Şimdi tabii yavaşlayıp durduğum için tüketim düştü. Yavaşladığımız için oradan buraya girerken biraz rejenerasyon yaptı. Ama şunu gördüm ki bu yol koşullarında, bu iklim koşullarında 17 kWh saatin biraz üzerinde harcadı. 130 kilometre sabit hızla. Birazdan da 120 kilometrelik sabit hızla Tesla süper şarjıra gideceğiz. Orada da bir şarj hızı, şarj süresi testi yapmış olacağız. Bu arada şöyle söyleyeyim, navigasyondan şarja bastığımızda bu şekilde bütün diğer, yani sadece süper şarjırı değil diğerlerini de gösteriyor. Ben şimdi süper şarjırı işaretleyeceğim ve oraya gideceğiz. %3 ile oraya varacağımı söylüyor. Bakalım ne şekilde varacağız. Tekrar görüşmek üzere. Sıfırladım ve 120 kilometre sabit hızla Akhisar süper şarjıra gideceğiz. Orada da ne kadarlık tüketim yapmış olduğumuzu göreceğiz. 120 kilometre sabit hızda rüzgar sesini daha azalıyor. Yol yuvarlanma sesini de daha azalıyor. Yine otopilotumuz devre dışı kaldı. Bu nedenle 120 kilometre sabit hızı kendim yakalamaya çalışacağım. Biraz üstünde de olabilir. Yani 120'nin altına kesinlikle düşmeyeceğim. O şekilde süper şarjıra gideceğiz. 5 kilometreyi biraz geçmiş. 120 kilometre sabit hıza sabitleyeli. Aracı aldıktan sonra da yaklaşık 350 kilometre oldu. Şehir içi sürüşlerimiz de oldu Dikili'de. Bergama, Dikili o taraflara gittik. Ben aracın konforunun da artmış olduğunu gördüm. Yalıtımının da gayet iyi olduğunu gördüm ve süspansiyonları da özellikle yüksek çukurlar ve yüksek tümsekler oralarda gayet iyi. Ama böyle Arnavut kaldırımı tarzı yerlerde yine eskisi gibi biraz sert. Eskiye göre daha iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, şimdi süper şarjıra gelmek üzereyiz. Geldik.
sayılır. Bu veriyi de çekelim, fotoğrafını. Zaten dakikayı kilometreye orantıladığımızda 120 kilometre sabit hızla geldiğimi görebileceksiniz. 17 kilowatt saatin daha altında yakmış olduk. Yani bence çok güzel veriler. Rüzgar sürtünme katsayısının düşük olmasının ne kadar büyük önemi olduğunu buradan görebiliyoruz. Sağ tarafta süper şarjlarımız burada. Şimdi süper şarjıra geldik. Süper şarjırda ilk şarj deneyimi olacak. Bu aracın süper şarjırında ilk deneyimi olacak. Bu sefer eşim öğrensin bakalım şarj yapmayı. Çünkü süper şarjırda şarj çok kolay. Çıkart. Şimdi çektik hızlıca. Şimdi kapağı kendisi açılıyor. Şurada bir düğme var. O düğmeye basınca zaten şarj kapağı kendisi açılıyor. Takabildim. Şimdi sen gel, ben şuradan bakayım, göstereyim size. Şimdi burada mavi ışık yanıyor. Şimdi yeşile döndü ve şarjımız otomatik başladı. Yani süper şarjının güzelliklerinden bir tanesi de bu. Yani otomatik olarak şarjımız başlıyor. İşte beklerken oyun falan oynayabiliyorsunuz. Ben burada şarjla ilgili şey yapayım. Şarj sınırımız %100 ve 35 dakika kaldı diyor. Ben burada kalibrasyon yapmayacağım. Çünkü daha yeni kalibrasyon yapmıştım. Kalibrasyon için çok fazla beklemek gerekiyor. Yani ben o beklemeyi göze almıyorum. Beklemeyeceğim yani. %90'a kadar, %99'a kadar hatta deneyeyim sizin için, görelim burada. Hem ne kadar şarj hızında şarj olacak, hem ne kadar şarj alacak, enerji kaybımız ne olacak onu da görmüş olalım. Şu anda görüyorsunuz 186 kWh ile şarj oluyor. Mükemmel bir değer. Enerji tüketimimizi bu şekilde görüyoruz. Yine Tesla'nın güzelliklerinden bir tanesi de şu. Bize bilgi veriyor. Yani şöyle yapsak şöyle olurdu. Burada bu kadar oldu. Burada bu kadar oldu. Yani onların hepsini bize iletiyor. Son 300 kilometredeki tüketimimiz bu şekilde. Son 150 kilometrede tüketimimiz bu şekilde. Son 15 kilometredeki tüketimimiz bu şekilde. Parkı görebiliyoruz. Park etmedik çünkü. Direkt sürüşler bunlar. Mevcut sürüş, yolculuğumuz. Bununla ilgili bu verileri buradan görebiliyoruz. Ara ara size uygulamadan bakarak şarjla ilgili verileri vermeye devam edeceğim. %17 olduk ve hala 180 kWh ile şarj ediyor yaklaşık. Hatta ben bunu söylerken %18 oldu. Yani ara ara şarjla ilgili size uygulama üzerinden hem fotoğraf çekerek, ekran fotoğrafı çekerek hem de anlatarak bilgi de vereceğim. Şimdi 120 ve 130 kilometre civarındaki hızlarda sürüşlerimize bir bakalım. Yine bunun topografik koşullarını da birazdan ekrana koyacağım. Ekran verisine baktığımızda 121 kilometre bölü saatlik bir hız ortalamasına ulaşmışız. Çoğu zaman gerçek hayat koşullarında bu hız ortalamasını yakalamak için 130 kilometrelerle seyahat etmek gerekir. 16.75 kWh saatlik 100 kilometrede tüketim ortalamamız olmuş. Bu şekilde değerlendirdiğimizde ve 60 kWh olarak bataryayı düşündüğümüzde 360 kilometrelik bir bize menzil sağlamış oluyor. 62 kWh, 63 kWh olarak değerlendirirsek bir tık daha üzeri oluyor. Şimdi 130 kilometre hızla yapılan animasyonu izleyelim. Bu animasyonda da göreceğiniz gibi inişler çıkışlar var ama biz rakım olarak daha yüksek noktadan daha az noktaya inmişiz. O nedenle burada 130 kilometrenin üzerinde gözüken, ben sıfırladıktan sonraki o ekran verisinde göreceğiniz gibi 130 kilometrenin üzerinde gözüken hızımızdaki tüketim 17 kWh olmuş. Ama eğer bunun dönüşünü yapmış olsaydım ben muhtemelen 18-19 aralığında olabilecekti. Hatta Doktor Emre Bey'in yaptığı bir testi görüyoruz. Orada da rakım çıkmış ve 21 kWh çıkmış. Yani demek ki bu ilkbahar koşullarında hemen hemen bu aracın 130 km bölü saat hız ortalamasını yakalayarak 20 kWh civarında bir tüketim ortalamasına erişebileceğini söyleyebiliriz. Evet, bende 17 kWh çıktı ama dediğim gibi benimkinde 100 metrelik yaklaşık bir rakım inişi var. Doktor Emre Bey'inkinde de rakım çıkışı var. İkisinin ortalamasını alırsak yaklaşık 19-20 kWh saatlere denk gelir. O
O nedenle ben bu aracın 130 km/saat hız ortalaması yakalanması durumunda, ki bunun için de yaklaşık 130-140 km/saatlik hızların yapılması gerekir bu ortalamanın yakalanması için. O durumda bize bu aracın 280-300 kilometrelik bir menzil sunacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Benim fikir olsun diye yapmış olduğum testlerin sonuçları bu şekilde oldu. Zaman zaman bu testleri tekrar gerçekleştireceğim ve ona göre verileri tekrar sizlerle paylaşacağım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler, selamlar.